Dedim ya, ne anılar yaşanmıştır şimdi bu sokaklarda. Canlandırmak lazım. Hayalimizde az önceki gezdiğimiz Meydan içerisi kilisenin avlusu oluyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bölüme hoş geldiniz. Güzel yurt, yeraltı şehirlerini ve güzel taş evlerini, oyma taş evlerini gezmeye devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim şimdiden. Güzelyurt Manastır Vadisi, Aksaray'ın doğusunda yer alan, volkanik kayalar üzerine kurulmuş 4-5 kilometre uzunluğunda tarihi bir vadi sistemidir. Vadide 28 kaya oyma kilise, şapel ve yeraltı şehri bulunur. Burası, Hristiyanlığın Anadolu'daki erken yayılışında, özellikle Aziz Gregorios ve Aziz Basileios'un etkisiyle manastır yaşamının filizlendiği önemli bir merkezdir. Bizans döneminde ikonoklazma karşı direnişiyle sanatsal mirasını koruyan vadi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde çok kültürlü ve hoşgörülü bir yaşamında simgesidir. 1924 mübadelesiyle bölgedeki Rumlar göç etmiş, ardından yerel kültürde dönüşümler yaşanmıştır. Günümüzde vadi, yalnızca tarihi değil, doğal güzellikleri ve mimari çeşitliliğiyle de dikkat çeker, Kapadokya'nın saklı mücevherlerinden biridir. Vadi, Tunguru Deresi tarafından oyulmuş, dik kayalıklarla çevrili doğal bir oluşum. Hasan Dağı'nın eteklerinde 1485 metre rakımında yer alıyor ve serin bir yayla havası hakim. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burası bayağı bildiğin taş yapı, her yer tarih ya. Bayıldım vallahi. Arkadaşlar, burada yaşantının devam ettiği zamanları bir hayal edin. Ne güzel olurdu değil mi? Sabahın erken saatlerinde güzel yurt taşların içinde uyanıyordu. Beşik tonozlu eski evler yüzyılların sessizliğini taş duvarlarında biriktirmiş gibi dimdik duruyordu. Bazı evler doğrudan kayalara oyulmuştu. Sanki dağı insanlarla anlaşmış, bağrından onlara yuva vermişti. Daracık taş sokaklardan geçerken yankılanan her ayak sesi geçmişten gelen bir seda gibiydi. Sokak lambalarının solgun ışığı henüz sönmemişti. Gökyüzünün mavisi yavaşça taş duvarlara yansıyor ve her çıkıntıya, her oyuk pencereye bir gölge bırakıyordu. Kapı önlerindeki eski ahşap sandalyeler henüz boştur. Ama bir yerlerde bakır bir cezvede kahve fokurduyordu. Havanın içinde taşın serin kokusu, sabah çiğninleri ve uzaktan gelen koyun sesleri birbirine karışıyordu. Yüksekçe bir yerden bakıldığında taş evler birbirinin üstüne dizilmiş gibi görünüyordu. Zamana meydan okuyan bir amfiteyatro gibi. Her evin çatısı diğerinin avlusu, her pencere bir diğerinin anısını taşıyordu. Bu köyde güneş bile acele etmeden doğuyordu. Işık yavaşça vadinin içinden süzülüyor, taş duvarlara altın gibi değiyordu. Güzel yurtta sabah yeni olmuş, güneşin ilk ışıkları evlerin üzerinden yavaşça süzülüyordu. Burada yine küçük bir göz. O da var. O da sonradan yapılmış belli ki. Beton çünkü. Deminkiler gibi taş değil. Gördüğünüz gibi beşik tonozlu taş yapılar. Bayağı eski. Düşünsenize, şurada bir tane yaşlı amca oturmuş. Rahmetli eşini hasretle yad ediyor.
arkadaşıyla sohbet ederken. Anam diyor ki oğlum sana bir kız isteyek diyor. Ben diyorum ki ana o kız kapkara ben almam diyor. Oğlum akıllı ol diyor bunalak diyor. Bir şey diyeyim de menekşeymiş bilmemişsin ben. Nikahımız ruhlar aleminde kıymışlar. Orada Hatice'mi bana vermişler. 51 yıl bize sınır koymuşlar. Günü gelince etti Hatice. Hatice'm gidince benden mecnun oldum. Uyursam bazı hayallıyım. Uyursam onu diyor. Başka unutamıyorum. Mevsimimiz bahar değil güzüdür. Hatice'm de bir esmercik kızdı. İdenk kargaşandı, boy nergizidi. Beni öpsüz koydu gitti Hatice. Sevmeyen ağlar mı arkası sıra? Her yer taş ev. Yani burası Sağlamkene ne kadar güzel bir yerdi var ya. Sağlamkene görmek lazım. Keşke şuraları hepsini restore etseler de böyle bir canlandırsalar. Turizme falan kazandırsalar. Mükemmel olur ya. İnşallah yapıyorlar. Sanırım uğraşıyorlar bir şeyler ama çağda proje tabelası falan asmışlar. İnşallah yapıp bitirip turizme kazandırırlar buraları. Çok güzel yerler çünkü. Şuna baksanıza ya. İşte buralarda 1924 yılına kadar Türkler ve Rumlar birlikte yaşamış. Kurtuluş Savaşı'nın ardından gerçekleştirilen mübadele ile güzel yurtlu Rumlar Yunanistan'a, oradan gelen Türkler de bu evlere yerleşmiş. Burada ne anılar yaşanmıştır. Çok karanlık yerlere girmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü kamera çok güzel çekmiyor karanlık bölgeleri. Bir anlamı olmuyor girmenin. Kamerayla görebileceğimiz kadarını ilerleyeceğim. Burada bir kedi vefat etmiş. Yine eski tarz bir Beşiktonoz yapımı taş bir oda. Güzelliğe bakar mısınız ya? Bir zamanlar bu sokaklar cıvıl cıvıl, şen şakrak çocuk sesleriyle, kenarda köşede biriyle buluşmuş teyzelerin sohbetleriyle yankılanıyordu. Şimdi viran olmuş resmen. Tavuk var mı? Hala tavuk var. İyi ki tavuklar terk etmemiş burayı. Büyük ihtimal burası bir ahırdı. Aşağısı. Şu üst tarafta evler sağlam. Hala oturan var sanırsam. Bakın çamaşır asmışlar falan. Bu tavuklar da onların olsa gerek. Şimdi diğer tarafa doğru gidelim. Bakalım o tarafta nelerle karşılaşacağız. Evet arkadaşlar, ne anılar ne anılar burada. Şu duvarların, taşların dili olsa da konuşsa. Kim bilir neler anlatırlar. Ne sırlar dökerler ortaya. Değil mi? Çok fazla otlu yerlere giremiyorum arkadaşlar.
Çünkü ne kadar da olsa vahşi alan, ne olur ne olmaz bilemeyiz. Hani ot olmasa, düz toprak olsa giderim de. Dedim ya, ne anılar yaşanmıştır şimdi bu sokaklarda. Çocuk sesleri, kıyıda köşede toplanmış insanların sohbetleri canlandırmak lazım hayalimizde. Burada gezerken keyif verir böyle hayal kurmalar falan. Vadide tam 28 kaya oyma kilise, onlarca şapel ve yeraltı şehirleri bulunuyor. İşte burası Küçük Ihlara diye anılan etkileyici manzaraya sahip olan bir vadi. Burası Aziz Gregorios Teologos ve Aziz Basilios gibi Hristiyanlık için önemli figürlerin yaşadığı yer. Hristiyanlık burada gizlice yaşanmış, sonra manastır hayatı doğmuş. Bu köy restorasyondaymış arkadaşlar. Belediye restorasyonu almış burayı. Bittiğinde de geliriz. Tekrar ziyaret ederiz inşallah. Şimdiki kaydımız da elimizde bir hatıra olarak kalır. Öncesi ve sonrası diye seyrederiz inşallah. Hatta içeriği kaybetmezsem saklarım. Büyük ihtimal 5-6 sene sürer buranın bitmesi, çünkü bayağı işi var buranın. Bittiğinde hala kayıtlar elimde olursa ikisini birleştirerek eski hali yeni hali diyerekten yeni bir video yaparım o zamanlar. Burası böyle bitmiş sapasağlam olsaydı bu köyde yaşamak isterdim ya. Çok güzel, her yer taş bina, tam benim sevdiğim tarzda. Böyle sokaklar böyle taş, daracık. Yani burada yaşardım, yaşamak isterdim bu bittiği zaman. Şimdi geçmiş zamanı konuşmayalım da bittiği yeni şeyde belki nasip olur da yaşarız ya, belli mi olur? Balyoz gibi olan şey nedir arkadaşlar sizce? Orada bak, değirmen taşı mı yoksa kapı mı belli değil. Büyük ihtimal değirmenmiş burası. Arkadaşlar sanırım köyün değirmenine doğru giriş yapıyoruz. Yukarıda bir oda var ama çok karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor orada. Arkadaşlar önce bu değirmen. Aşağıda bak taş var. Şundan artık hayvan yardımıyla mı ne, nasıl yapıyorlarsa bu döndükçe aşağıdaki şey buğday, arpa, artık çavdar neyse öğütüyordur yani. Burada yedekleri var taşların, değirmen taşlarının. Bak yine burada bir tane hazır bir taş bırakmışlar. Arkadaşlar burası daha tadilat falan yapılmadığı için gün ışığıyla kayıt yapıyorum mecburen. Görüntü nasıl çıkar hiç emin değilim. İnşallah güzel çıkar da uğraşımız bir işe yarar.
Değirmende millet un sırası bekliyordu bir. Düşünsenize koca köy, bir tane küçük bir değirmen, un öğütecek bir tane taş. Hepsi sırayla. Eski Türk filmlerinde böyle değirmenler vardı. Hatırlayan varsa, izleyen olmuşsa hatırlarlar. Kuyruk beklerler. Eşekleriyle çuvallarını getirirler, bir kenara bırakırlar. Üstüne isim ya da işaret koyarlardı. Sırası gelen değirmenci öğütür. Tekrar aynı torbaya doldurup bir kenara bırakırdı. Burası da büyük ihtimal o düzen olsa gerek. Orada bir ev daha var. Bu evleri gezebildiklerimi geziyorum ben arkadaşlar. Ama sadece zaten çoğu birbirine benzediği için seçerekten koyarım görüntüleri. En güzellerini seçer koyarım. Ama köyün genel manzarasını kesinlikle koyarım. Burayı ahır olarak kullanmışlar. Hala ahır galiba çünkü hayvan gübreleri taze. Az önce girdiğimiz burada yaşayan köylünün ahırıysa burası da evi midir yoksa hepsi ev midir? Çünkü burada tek göz. Gerçi kaç kişi yaşayacak zaten? 2-3 kişi bir şey yaşar. Onlar da zaten eskiden bir arada kalırdı insanlar öyle. Herkese ait bir odası olmazdı. Eskilerde insanların. Herkes yeri döşeğinde tek göz odada yatarlardı. Bir tek ailenin reisiyle ham annesi ayrı yatardı. Bakın şu ev bayağı gösterişli bir evmiş. Orada yaşayan herhalde varlıklı birisiydi. Bayağı uğraşmış ev için. Yine orada bir göz yer var. Oraya girmeyeceğim zaten. Hepsi hemen hemen benziyordur birbirine. Şuraların sağlam olduğunu, bu sokakta yürüdüğünüzü düşünseniz arkadaşlar. Çok güzel olmaz mıydı sizce de? Şu eve çıkabilir miyim ya? Çok gösterişliymiş. Merak ettim içini. İçi böyle arkadaşlar. Daha fazla giremeyeceğim. Çıkarsam inmek bayağı zor olacak çünkü yüksek bayağı. Daha yukarı doğru çıkıyor. Küçük bir patika var. Patikadan izleyerek yukarı doğru çıkacağım. Bu arada arkadaşlar buraya müze kartla girdim ben. Buraya müze kartla giriliyor galiba. Aşağıdan açık alan var ama ben motoru güvenliğin oraya park ettim. O da müze kart okudu. Öyle giriş yaptım. Orada cami falan da gördünüz zaten. Burasını da o şekilde gezdik. Ve gördüğünüz gibi. İçerisi böyle tek göz. Aşağıda bir kuyu var. Su kuyusu mu neymiş bu acaba? Yoksa uyanıklar hazine mi aradı burada zamanında? Olur yapabilirler. Ama insan binayı yapanlar yaşmış gibi. Burası bayağı harap. Harabe, içeri girmeyeceğim. O yüzden. Serin havada gelmeme rağmen şakır şakır terledim. Hava 22 derece mi 23 derece mi? Sıcakta gelseydim ayva yemiştik. Sıcaktan nasıl gezecektik acaba?
Köyün tepesine çıktık. Bakalım burada gezecek bir yer yoksa tekrar aşağıdan kaldığımız yerden devam ederiz. Burası sokak böyle. Normal bugünkü yerleşim alanına çıkıyor tepesi. Tekrar aşağı inip kaldığımız yerden devam edelim. 5 dakika mola vereceğim yalnız ya. Gameci sokak. Bak şu yandaki merdivenlerden iki tarafta da merdiven var. Pembe binanın bir sağında bir solunda. Oradan yukarı tırmanıp şu oradaki neyse o yarıya çıkarlarmış. Evim artık orası. Başka bir şey mi? Bir sürü gözenek var çünkü orada. Bir tapınak falan gibi bir şey mi? Nedir? Anlamadım. Aşağı sokağa tekrar geldik. Buradan kaldığımız yerden sağ tarafa doğru devam edeceğiz. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ara ara böyle güzel ağaç manzaraları da çıkıyor önüme. Onları da kaydediyorum. Şu aşağı kısım hala sağlam yaşayanlar var galiba. Şuraya bir bakayım. Burası neymiş? Samanlık. Burası oturan yaşayan birileri var galiba. Özel mülk gibi. İçeri fazla girmeyin. Buralar geriye nazaran sağlam ama oturan yok içeride. Evlerin içinde. Bu yukarıda Sivişli kilise varmış. Şimdi oraya doğru gidelim. Evet arkadaşlar, karşıda gördüğünüz kilise camisi. Az önce oradaydık. Şimdi buraya geldik. Ne güzel köymüştü burası zamanında. Keşke yıkılmasaydı da sağlam kalsaydı da gezseydik. Hala şimdi de geziyoruz da o zaman gezmesi daha bir güzel olurdu. Burada ne var ona bir bakalım. Hiçbir şey yok. Burası bir tür fırın mıydı acaba? Tandır vardı eskiden bizim ekmek yaptıkları. Ona benzettim. Şimdi kiliseye doğru gidiyoruz. Önümüze yine eski yıkılmış evler çıkıyor. Aynen. Yavru kuş seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Evlerin neredeyse tamamı beşik tonoz yapılmış. Neden acaba hep beşik tonoz yapmışlar? Buraya da televizyon mu koyuyorlardı acaba? Şimdiki televizyon sehpasına benziyor. Şimdi evlerde var ya, tam oraya televizyonda koymuşlar. Bunda bir oyuk daha var. Bu evde otursaydın sabah dışarı çıktığında manzaran böyle olacaktı. Şu anda komşularla dışarıda olan kimse varsa bir selamlaşacaktın. Bir hal hatır sorup sohbet edecektin. Oradan işine bakacaktın. Hala kilisenin merdivenine tırmanıyoruz bu arada. Orada bir oyuk alan var. Ne içinse bilmiyorum. Buradan içerisi kilisenin avlusu oluyor. Tahmin ediyorum ki öyle oluyor. Şurada bir göz var. Bu gözde bakalım neymiş. Küçük bir göz. Burası da
kiliseyi tırmanmaya geldi. Kilise burası. Yukarıya da bir şeyler çıkıyor. Kiliseyi gezdikten sonra o yukarı tarafını da gezeriz. Önce bir kiliseye bakalım. Sivişli Kilisesi. Merdiven çıkıyor. Birazdan çıkarız. 8. yüzyılda figür yasaklarına rağmen bu bölgedeki kiliselerde freskler içi. korunmuş. O dönemden kalan Aziz George, Meryem ve İsa tasvirleri bugün hala görülebiliyor. Burada değişik figürler var. Ortadaki Hazreti ya da buranın rahibi mi? Şimdi sağdaki soldakinde melek herhalde yapmışlar. Yukarıda da bir boyama var ama sanırım Hazreti İsa'yı tasvir etmişler. Ama tabi silinmiş zamanla. Çok net bir şey gözükmüyor. Işık da zayıf olduğu için. Burada Türkler ve Rumlar yüzyıllar boyunca bir arada yaşamış. Dönemin kiliselerinde Türk beyleri de fresklerde tasvir edilmiş. Silinmiş bayağı ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane papaz mı, rahip mi yoksa havariler dediklerinden mi, o Hristiyanlar havariler diyor ya, onlar mı tasvir etmişler? Anlamadım. Burası da kilisenin yan tarafındaki göz oda. Bayağı düzgün oymuşlar ha zamanında, baksana. Ortadaki kolon, duvarlar. Ne uğraşmışlar arkadaş. Demek ki içeriden gördüğümüz şeyin arka tarafı. Şu papazın günah çıkardığı bölüm mü acaba burası? Hani şu arkada, şurada bekler. Kişi gelir şu camdan günah çıkartır falan. Olabilir. Bilemeyeceğiz. Kiliseyi de gezdik. Şimdi yukarı doğru, az önce yukarı doğru çıkan bir merdiven vardı. Onu da çıkalım, oradaki vadi manzarasını da çekelim. Güzel manzara vardır o yukarıda. Kiliseyi kayanın içine oymuşlar. Ön tarafını, hatta bura bile oyma. Sadece şu taş şekilli kısımlar örme taş yapmışlar. Geri kalan her yer oyma. Kenarlara falan bakarsanız tamamen kayanın içine oymuşlar. Ne azimli adamlarmış ya. Burada boş bir oda. Belki de rahip odası falandır. Burada da bir göz yer var. Şuradaki manzaraya bir bakalım evvela. Peki ağaçlardan bir şey gözükmüyor. Şimdi şu manzaraya çıkacağız yukarıya doğru. Aksaray'ın güzel yurt. Eski adıyla Gelveri köyü. Bu gördüğünüz yerlerin tamamını gezdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Aksaray'ın Gelveri, şimdiki adıyla Güzel Yurt köyünü de gezdik. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümlük buraya kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.